Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bu videomuzda Borsa İstanbul'u inceleyeceğiz. Güncel duruma göz atacağız. Hemen şöyle uyarımızı yapalım. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Kendi düşüncelerimiz ve analizlerimizdir. Ve artık grafiğimizi açabiliriz. Evet, büyük bir uzun ve büyük bir rally'nin sonunda artık şöyle bir yükselememe durumu gözleniyor. Ve burada artık zayıflık var. Daha önce şöyle bir kanal çizmiştik ve o kanal aslında fake olarak kaldı. Yani kanalı tam işletmediler arkadaşlar. Şöyle artık şu alttakini kaldırabiliriz. Artık onun değeri kalmadı. Bu kanal şurada bir fake olarak yukarı doğru kırdı. Yine tekrar düştü. Bu da güçsüzlük olduğunu görüyoruz. Ve aslında böyle yükselmeye çalışması biraz sahte gibi görüyor yani. Net bir şekilde de diyebiliriz. Neden? Çünkü bakın günlükte şöyle bir hareket söz konusu. Yani artık mumların altına inmiş bir MACD var. Yine şöyle açalım. Evet. Bulutun altına geçmiş de bir fiyat var. Birinci kez nereden güç aldığını görüyorsunuz. Bulut desteğinden güç almış. Yukarı doğru gitmiş. Fake olarak kaldı ve tekrar bulutun altına indi. Bu da yine zayıflık ve güçsüzlük göstergesi. Yani kaçan uçan bir şey yok şu an Borsa İstanbul'da. Daha aşağılara gelmesini bekliyoruz ve şu bölgelere gelmesini bekliyoruz. Gelir mi gelmez mi onu zaman belirleyecek. Haftalıkta şöyle, evet, birisi buraya derse burası yok bayrak hareketi veya işte bir flama hareketi, öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu gücün tükendiği son dağıtım evresi gibi görünüyor şu an benim için böyle. Bu beklediğimiz bölgeler 3900 civarı, bir de bir 3600 civarı ve şurada geldi mi kesinlikle bazı alım yapacağım şirketler olacak. Eğer buraya kadar düşüş gerçekleşirse burası kesinlikle e, bazı alımları yapılabileceği bir nokta olarak söyleyebiliriz. Çünkü burada artık fiyat gerçekten ciddi anlamda ucuzlamış olur. Buradan buraya ne kadar düşmüş olur? Tepeden baktığımızda %42'lik. Yani zor gibi görünüyor ama imkansız değil. Çünkü burada doların da durumunu göz önüne aldığımızda buraya kadar geri çekilmesi ve borsadan herkesin satış vermesi de mümkün olabiliyor bazen. Bu bir anda gelecek değil, yavaş yavaş gelebilir. Bir tobo yapmak için gelebilir veya burası bir omuz olarak kalabilir. Bir baş için gelebilir, daha sonra bir omuz, daha sonra yeni bir rally yapabilir arkadaşlar. Bu uzun vadede, tabii çok uzun vadede, büyük hani haftalarca sürecek bir olaydan bahsediyoruz. Şu an en yakın zamanda yani kullanabileceğimiz şu alt destek var. Belki şuraya geldi mi tepki hareketiyle karşılaşırız. Bu bölgelerde alım yapmak istemem. Çok riskli olarak görüyorum bu bölgeleri. Burada da herhangi bir zaten e, iyi güzel bir sinyal yok. Haftalıkta şöyle bakın, haftalıkta zaten sattayız. Haftalıkta sat devam ettikçe buradaki bütün yükselişler tepki olarak kalacağını düşünüyorum. Herhangi bir yukarı gidiş olmayacak. Dolar bazında bakalım. Dolar bazında belirlediğimiz bir bölge vardı. Şurası taralı alan. Ve bu alanı geçemediğini görüyoruz. Geçseydi şu 322'ye kadar gelecekti. Ama buradan satışlar geldi ve artık gücün de zayıfladığını görüyoruz. Haftalıkta dolar bazında bakın satış geldi. Artık tehlike çanları çalıyor. Bulutun yani üstünde olması güzel ama tekrar bulut desteğine doğru çekilme yaşanabilir. Siyasi işte olaylar, seçimlerin yaklaşması ve yine TL'nin dolar karşısında değer kaybetmeye devam etmesi bunu aşağı doğru çekebilecek etmenler olarak söyleyebiliriz. Günlükte dolar bazlı incelediğinde şöyle bir yine bakın şuradan bir kanal çizmiştik. Yani böyle bir düşünmüştük kanal ve bu aşağı geldiğinde tekrar alıma geçip şöyle tepkilere oynayabiliyorduk. Tekrar bu bölge geldiğinde tepkiye oynanma ihtimali var. Yani buradan tekrar bir tepki hareketine ne yapabiliriz? Dahil olabiliriz. Buradaki tepki hareketi ne olabilir? Mesela %14'lük bir. Tabii çok riskli ama %14'lük bir tepki hareketi de yine kazanca dönüştürme ihtimalimiz var. Bekliyoruz. Bu hafta yine düşüşlerle devam ederse buraya kadar gelmiş olacak. Burada alım noktalarımız dolar bazlı şöyle.
Evet, 212, 176. 176 ciddi anlamda fiyatın ucuzladığı bölge olacak ve güzel şirketleri buradan alım yaptığımızda bizi üzmeyecektir. Yakın zamanda kâra geçirecektir. O yüzden şu an herhangi bir şey için alım acelemiz yok. Sıkıntı var. Yani piyasanın yukarı gitme arzusu şu an çok azalmış, hatta bitmiş konumunda diyebiliriz. Daha aşağılara gelip oradan güç bulma, destek bulma istiyor şu an. Zaten burada eğer gerçekten rally'ye devam edeceğim deseydi şöyle bir alım, yani şu bölge ucuzlayıp buradan bir alım gelirdi. O zaman biz derdik ki devam edecek. Zaten bulut desteğine de o zaman ne yapmış olur? Yakınlaşmış şu bölgeye ya da değmiş olur ve bu şekilde buradan bir yukarı hareket gözlemleriz. Tabii yukarı gitmek isterse dediğim gibi işte doların tekrar yukarı doğru hareket edişi ve seçimlerin çok yakında oluşu şu an yönsüz aslında. Ama tepki hareketlerine de değerlendirme fırsatı verecektir. Şu aşağı geldiği bölgelerden. Onlar da çok riskli olmasına rağmen ben buradan işlem alırım deyip kendine güvenenler için bu tepki hareketlerini değerlendirebilirler. Peki başka iki ihtimal olarak görüyorum ben burada. Mesela Netflix'e bakacağım. Bakın şunu kaldıralım. Haftalıkta. Bakın net bir şekilde burada şöyle bir hareket gelmesi idealdir. Bakın. Burada şöyle bir hareket var Netflix'te. Evet, burada ne düşüyor ne düşemiyor. Bakın burada da aşağı yukarı, yani tamamen benzer değil ama hani aklınızda bir işlem oluşması için mesela buradan yukarı doğru son bir atak yapmış. Sonra işte bu atak fake atak olarak kalmış ve sert bir şekilde çakıldığını görüyoruz. Bu birinci olarak aklınızda kalması gereken bir örneklerden biri. Veya şurayı da düşünebilirsiniz. Fiyat gitmek istiyor. Mesela fiyat yükselmek istiyor ama güçlü bir şekilde yükselemiyor. Şöyle de yapabiliriz. Evet, fiyat güçlü bir şekilde yükselemiyor. Daha sonra burayı kırıyor, yükseliyor ve burada bu sefer dağıtım evresine geçiyor. Yani burada aslında akümülasyon sandığınız yer bir dağıtımdır. Dağıtım evresi bittikten sonra fake bir hareket ve aşağı doğru çakılış. Yani Borsa İstanbul'da da işte mesela gitmek istiyor, gidemiyor. Yükselmek istiyor, yükselemiyor. Burası kırılıp da yukarı gidebilir mi? Evet, gidebilir. Yani çünkü şu an haftalıkta hala bulutun üzerinde kalmaya devam ediyor. Aylıkta da öyle. Yukarı gidebilir mi? Gidebilir. Ama o gidiş daha sert bir düşüşe de ne yapabilir? Netflix'in bir benzeri olabilir. O yüzden buralar çok da ucuz bölgeler değil yani. Ucuz bölgeler değil. Tıpkı buradaki yapılan işlem gibi. Mesela bir de Tesla'ya bakacağız. Bir örneğine bakacağız. Hatta bu Tesla biraz daha benziyor. Şu bölgeye bakın. Mesela büyütelim. Şöyle günlüğe alacağım. Evet, tıpkı buradaki gibi bakın. Borsa İstanbul bir benzeri sanki. Yani çok yakın bir grafik işlemişler burada. Mesela burada tekrar bakın, aşağıdan gelen bir hareket. Daha sonra buralarda zikzak ve bir fake. Yukarı kırmış gibi yapıp tekrar bandın içerisinde. İşte bu alttan alanlar mesela şu üst banddan satabiliyor. Bu alttan alanlar üst banddan satabiliyor. Bu riskli bir hareket ama burada mesela kazançları bakın %18. Buradan da yine %22 gidik bir kazanç sağlamışlar. Bu Borsa İstanbul çok benzer. Yani şöyle tepeye doğru giderken tepeden aşağı kanal çizerek, hatta fake attığı yerler bile neredeyse birbirine çok benziyor. Bu şekilde bir hareket gözlemliyoruz. Borsa İstanbul'da bir benzeri. İşte Borsa İstanbul böyle olabilir. Mesela seçime çok yakınlaşacak bir zamanda, çok yakın bir zamanda şöyle bir hareket daha gelebilir. Tamam, kırdık artık gidiyoruz derken bir daha düşüş ve tekrar bir dağıtım. Buranın komplesi böyle bir dağıtım aslında. Yani buraya çok güvenilir değil. Ondan sonra ne oluyor peki? Ondan sonra işte dediğimiz hareket geliyor ve çakılış. Yani buradan buraya mesela %67, ortalama %70'lik bir çakılış gerçekleşiyor. Ta ki şuradaki bakın alıcıların olduğu bölgeye kadar bir çakılış gerçekleşiyor. Şimdi tekrar Borsa İstanbul'a bakmak isterseniz bakın şöyle işte bir benzeri
böyle yukarı fake hareketler. Tekrar bantın altındaki desteğe doğru geliş. Yani buradan da aynı şekilde şöyle zigzaklar olursa şöyle bir hareket. İşte burası bir omuz olur. Burası bir baş için aşağı düşer. Şöyle yapalım. Daha sonra devamında bir omuz hareketi daha gözlemleriz. Ondan sonra şöyle bir omuz baş omuz. Yani burası baş kısmı olur. Daha sonra bu kırılımdan sonra yukarı gitmek isteyebilir. Tabii ben dediğim gibi şu bölgeler artık bizim için uzun vadede güzel şirketlere yatırım yapmak için ideal noktalar olacak. Şu 3 tane gördüğüm yer benim için böyle. Ama şu bölgeler işte dediğim gibi çok fazla güven vermiyor. O yüzden beklemek en mantıklısı. Biraz piyasa net yönünü belli etsin ve trend biraz şirketlerin gittiği yerler de zaten şu an ucuz bölgeler değil. Hem trendler düşüşler başladı birçok şirkette. O onların sonuna doğru gelecek. Zaman istiyor yani. Kısacası biraz zaman istiyor. Benim için Borsa İstanbul böyle. Burada tepki hareketleri var. Destekler var. İşte buralar bizim için güzel alım yerleri olacak. Şu bölgeye gelirse yine bakın şu bölge. Şu bölge de çok güzel bir bölge. Eğer bu bölgeye de eğer dokunmak isterse böyle ani bir düşüş, sert bir düşüş. İşte bu bölgeler bizim için ideal alım yerleri olur. Uzun vadede asla üzmez. Uzun vadede güzel şirketlerse %30, %100'deki güzel kar oranlı mesela çok yüksek karlılığı olan bir de döviz olarak hiçbir sıkıntısı olmayan yani döviz geliri elde eden şirketlerin önü açık. Onlar devamlı yukarı doğru trendleri devam ettirmeye sürdürmeye devam edecekler. Peki arkadaşlar bu kadar. Sağlıcakla kalınız.